arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gamehane kanalında Five Nights at Freddy's 1'in hikayesini anlatacağız. Evet, videoya geçelim. Evet arkadaşlar, hazırsanız Five Nights at Freddy's 1'in hikayesine başlayalım. Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen bir bağımsız hayatta kalma ve korku oyunudur. FNAF, Freddy Fazbear's Pizza adlı kurgusal bir aile pizza restoranında geçiriyor. Ve burada oyuncu restoranın geceleri hareketli ve cinayete meyilli olan animatronik karakterlerinden kendilerini savunması gereken bir güvenlik görevlisi rolünü üstleniyor. Oyunun yaratılış süreci. Count'un oyun fikrini önceki oyunu Chipper ve Sons Lumberjoe'nun animatronik benzeri harekete sahip istemeden korkutucu karakterleri nedeniyle eleştiri aldıktan sonra tasarladı. Click Team Fusion 2.5 isimli oyun motoru kullanarak 6 ayda geliştirilen Five Nights at Freddy's Ağustos 2014'te Desura ve Steam üzerinde PC için piyasaya sürüldü. Oyun daha sonra iOS, Android, Windows Phone, Nintendo, Switch, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında kullanıma sunuldu. Piyasaya sürüldükten sonra oyun özgünlüğünü, basitliği ve atmosferi için övgü aldı ve hızla bir takipçi kitlesi kazandı. 18 Ağustos 2014'te sona eren hafta boyunca Desura'da en çok satan oyun oldu ve çok sayıda popüler Let's Play YouTube videosunun konusu oldu. Oyunun başarısı geliştirilmekte olan bir film uyarlaması ile birkaç devam oyunu, yan ürünler ve kitaplar da dahil olmak üzere bir medya serisinin başlatılmasına yol açtı. Oyunun popülaritesi de onu sayısız taklit ve hayran oyununa maruz bıraktı. FNAF hikayesinin devamı. Oyuncular Freddy Fazbear's Pizza adlı aile odaklı bir pizza restoranında gece güvenlik görevlisi olarak görev sözleşmesi imzalayan Mike Shimdt'i kontrol ediyor. Mike'dan daha önce orada çalışan bir kişinin her gece çaldığı bir sesli mesaj. Restoranın tarihinin farklı yönlerini açıkladığı bir mesajdır. Restoranın 4 animatronik karakterlerinin Freddy Fazbear, Bonnie, Chica ve Foxy geceleri hareketli hale geldiklerini çünkü çok uzun süre kapalı kalırsa servo motorlarının kilitleneceğini açıklıyor. Çalışan Mike animatroniklerden birinin saatler sonra bir insanla karşılaşırsa onları kostümsüz bir animatronik iç iskeletle karıştıracağı ve onları yedek bir mekanik Freddy Fazbear kostümüne zorla dolduracağı ve bu sırada kişiyi öldüreceği konusunda uyarır. Ardından da Five Nights at Freddy's oyunu başlar. Oyun boyunca kamera görüntülerinde görülen gazete kupürleri ve sesli mesajlarda bahsedilen hikayeler restoranın tarihinde meydana gelen rahatsız edici olayları gözler önüne seriyor. Sesli mesajda kişinin ön lobunun kaybına yol açtığı ve gün boyunca animatronik hareketliliğin yasaklanmasına neden olduğu ima edilen bir olay olan 87'nin ısırığından bahsedilmektedir. Restoranın olduğu koridor köşesinde gazete küpürleri, animatronik karakterlerden birinin takım elbisesini giyen bir adamın 5 çocuğu öldürmeden önce arka odaya çektiği iddia edilen bir cinayetin olay yerinde meydana geldiğini bildiriyor. Daha sonra restoran animatroniklerin gözlerinden ve ağızlarından kan ve sümük sızarken kötü kokular yaymaya başladığına dair şikayetler aldı ve bir müşteri onları canlandırılmış leşlere karşılaştırdı ve çocukların cesetlerinin animatroniklerin içine doldurduğunu ima etti. Dördüncü geceden sonra Mike dördüncü mesajı alırken animatroniklerden biri tarafından öldürüldüğü ima edilen eski çalışandan artık sesli mesaj almamaya başlar. Beşinci gece bir sesli mesaj çalmaya devam eder ancak yalnızca bozuk bir sesten oluşan beşinci ve altıncı geceyi tamamladıktan sonra Mike maaş çekleri alır ancak yedinci özel gece tamamlandığında işten atılır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atın, abone olun, yorum yapın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Sizin yorumlarınız bizim için önemli. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.